Abone yastığımızı da alalım. Abone yastığı. Siz yoksa hala abone olmadınız mı? İşte size abone yastığı. Kamu spotu. Aynen. TRT'de. Uzun yollarda abone yapamıyorum. Kol dayaması güzel. Koltuk altınıza koyabiliyorsunuz. 8 litre. 8 litreyi bir sıfırlayalım. Sıfırla bakalım. Ben çok sıfırladım. 7,5 dediniz ama orada 8 yazıyor demeden önce. Böyle elime gözlük bezi geldiğinde de böyle araba silmeye falan bayılırım. Böyle o kromlara parmak izi olur ya. Şöyle tozunu alalım. Sonra yok efendim tozlu tozlu biniyorsunuz. Arabanın sürüş dinamiklerini etkiliyor. Insignia artık yenilenecek. Insignia az kaldı. Herhalde 2017 başları gibi bir tanıtılır diye tahmin ediyorum. 2017'de tanıtılır. 2018'de de çıkar. Teste alırız. Aslında en son test etmek de çok güzel bir şey Alçım. Çünkü bir otomobil çıktığı zaman bu en son model bütün sorunlarından arınmış, işte böyle güncellemeleri yapılmış, servis aksiyonları yapılmış falan olan model oluyor. Yani ilk araba çıktığında ilk 5-6 ay hep bu işte ufak tefek sıkıntılar çıkabiliyor. Hani muhtemelen bu Insignia herhalde en sorunsuzdur diğer Insignia'lara göre. Tabii canım. Ya zaten makyajsızlığı kullandık, ona göre çok büyük fark var. Ya makyajını bu araba tabii çok oldu ama bu vakitte geldi. Yani aslında tabii şey var, şimdi artık Top Gear falan da devreye girince yepyeni arabalar geliyor. İlk bize geliyor falan filan. Bundan sonra kolay kolay bu kadar eski, hani artık kasa değiştirmeye yüz tutan bir arabayı istemeyiz yani test etmek. Çok fazla alakasız bir sürü videonun altında Insignia istediniz bizden, biz de size veriyoruz. Alın size. 1.6 CDTI otomatik Cosmo donanım. Şimdi bir de böyle donanımcılar var. Ha. Böyle işte siz şu donanımla test etmişsiniz. Cosmo'yu test edin kesin seversiniz falan. Bu sefer Cosmo arkadaşlar 18 jantları da var. Ben bu donanımlarla alırım. Çünkü bahsedeceğiz zaten neler var neler yok. Güzel, ideal bir paket bu. İdeal. Ben de bundan daha değil mi? Fazlası da ya bir tek işte belki sunroof olsa güzel olurdu. Evet, o kesin isterdim. Ama bu arabada olup da almayacağım pek bir şey yok ya. Ben böyle almak isterdim. Ya bu arabanın içinin bizim daha önce test ettiğimiz makine öncesi Insignia uzaktan ne kadar alakası yok. Yok. Çok güzel. Yani ben çok beğendim. Çok derli toplu. Şuradaki o plastik bu konsol bana Mondeo'yu da biraz hatırlatıyor, şu plastiğin dokusu. Evet. Çok derli toplu, böyle yayvan. Mondeo'nun da burası bastırınca şey yapıyordu, içine kaçıyor. Aynen. Belki de aynı kaplama üreticidir. Olabilir yani. Oraya kadar gider mi bilmiyorum da kaplama ya bu, o yüzden. Yani bunu zaten benden başka kimse yapmaz da. Malzemeler güzel. Yani bir tek işte şu torpidonun etrafı aşağılar sert. Plastik. Şu zaten şey gibi. Buradan böyle uzun bir şey kavruyor. Aynen. Onlar Aslındaki güzel. gibi. Diğer ama geri kalanı yumuşak. Ha. Ama bindiğin zaman şimdi Superb'e bindik, Mondeo'ya bindik, Talisman'a bindik falan yenilerine. Hani bir güncellik istiyor şu iç mekan. Biraz böyle yani bir ambiyans aydınlatma yok. İşte şu kapı şeylerinde bir kırmızı var ama hani onu saymıyorum. Kendiniz hani bir renklilik daha istiyor sanki. Bir güncelleme istiyor. Şu direksiyonun, ben hep söylüyorum, yeni Astra'da ne güzel oldu tipi. Ya bu direksiyon değişmesi lazım. Yeni Insignia'da muhtemelen o Astra'daki güzel direksiyon gelecektir. Bu biraz tipsiz. Ama güzel yani şeyi falan. Ya bana iyi. Hani içi eski gelmiyor. Hani bu otomobilin genelinde aslında özetleyecek olursam bana eski gelen ve değişmesi mutlaka gereken tek şey şanzıman. Onun dışında geri kalanı zamana ayak uydurmuşlar. Bir de şu şerit takip sistemi. Şerit takip sistemi arkadaşlar sadece zar zor duyacağınız bir ses çıkartıyor. Onun dışında direksiyon falan bir şey falan yok. Müdahale falan da yapmıyor. O zaman gerisinde kalmış. Onun dışında hemen hemen bütün donanımlar ve arabanın geri kalanı bence, bir de ağır tabii biraz. Klasik Opel.
1600 küsür kilo. Aynen. Onun dışında hepsi hemen hemen hepsi zamanla ayak uydurmuş. Yani ekranlar çok güzel. Buradaki dijital ekranın çözünürlüğü falan çok güzel. iyi. Yandaki o analoglarla çok güzel birbirine yedirmişler. Açılınca analoglar böyle bir fıs fıs yapıyor. İşte grafikler. o bir şeyler oluyor. Hızlı çalışıyor. Bu ekran çok güzel. Dokunmatiği çok güzel çalışıyor. Çok güzel. Yani kocaman bir de. Bak etrafta boşluk yok. Bir de bunun daha navigasyonlu olanı da var. Ha. Navigasyonu Astra'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Vardı. İyi de çalışıyordu. İyi çalışıyordu. IntelliLink. Her halükarda telefonlarda kötü de. Evet ya tabii canım. O yüzden- IntelliLink deniyor. Ha. Telefonunu bağlıyorsun. Yani bir de kullanımı kolay. Şeyler büyük. Hemen eklemek Simgeler. istiyorum. Ha. Sesli komutu güzel çalışıyor. Can Tangüner dedim, aradı. Ant dedim, aradı. Aşkım dedim. Genelde Dedin aradıysa zaten. şeyleri falan pek anlamaz bunlar. Aşkım dedim. Direkt anladı. Helal olsun yani. Aşkını anladı. Vallahi anladı. Oba. Direkt. Esra'yı Yiyorsa anladı değil mi anlamaz. başka? Esra'yı anladı tabii canım yok. Aman. Kan çıkar ha. Vallahi. Ondan sonra ya donanım bazında adaptif cruise kontrolü var. O da güzel çalışıyor. Güzel çalışıyor. Yani kusursuz değil. Hani sert fren yapıyor Evet, biraz. evet. Yani biraz sunhar. biraz evet sert fren yapıyor. Mesafesi fena değil. Ayarlayabiliyorsun mesafesini. Trafikte tam durup çalışabiliyor. O güzel. Ama frenleri biraz böyle yumuşacık böyle fren değil. Biraz böyle zınk yapıyor. Ha, dozajı biraz sert. Yani ama sıfıra kadar inmesi çok güzel bir Güzel, şey. güzel. Sıfıra kadar duruyor, tık yapıyorsun tekrar Yola öndekine devam. kilitlenip gitmeye devam ediyor. Yani adaptifi çok güzel çalışıyor. Donanımları genel olarak iyi. Farları hele bize Farlar. klasik. Arkadaşlar şimdi bundan sonra 15 dakika size farlardan bahsedeceğiz. Aynen farları anlatacağız. Sizin için özel akşam çıktık, koyduk GoPro'yu, farları çektik arkadaşlar. Çünkü Opel'ci olup bir de farcı kısım. AFL Plus'çılar var. Nasıl test etmezsiniz? Nasıl beğenmezsiniz? Nasıl beğenmezsiniz? Ya şimdi şöyle far güzel ama daha ileri de var arkadaşlar. Ya tamam bu da çok iyi ama uzun selektör falan taramalı tüfek değil yani. Böyle vızz kalkıyor iniyor yani. Selektör tepkisinin dışında ama ben İyi, hüzme falan. kısası çok iyi. Evet Yani hakikaten güzel. hakikaten bu sınıftaki bence D segmentteki en iyi farlar bunlar. Güzel. Ama uzun dediğin gibi o Tepkisi böyle falan yapıyor tak 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 diye BMW'lerdeki aklından geçenleri ışık olarak Yansıtamıyorsun. yansıtamıyorsun. Bir de Ama- enteresan bir şey var. Bu normalde AFH Plus bayağı aslında gelişkin bir teknoloji. İşte karşıdan gelene kadar hüzmesini değiştiriyor. Bilmiyorum sen fark ettin mi? Uzun farda da mesela karşıdan bir kere yani denemek için yaptım. Araba geliyordu uzun yaktım. Bir de normal boş yolda uzun yaktım. Boş yolda yapınca böyle hüzmeyi ortaya topluyor sanki uzun farda yaptığın zaman. O enteresandı. Hani ben mi fark edemedim artık bilmiyorum ama öyle bir detay var fark ettiğim. Ben de ya bir tek şey söyleyebilirim negatif olarak. AFL şurada mesela şu anda yakmıyor. Ha. Demin hani uyarı yaktı ya. Evet. Hata veriyor, uyarı veriyor. Yükseklik Ayarıyla ilgili. yükseklik arızası veriyor. Onu bazen veriyor, bazen vermiyor. Biraz hassas bir sistem olabilir. Opel'lerin zaten çok fazla yüklersen eğer elektronik şeylerinde. Bende de Tigre vardı arkadaşlar. Bende bir Astra G var. Az çekmedik yani. Astra G'nin Ufak- bobinleri yanmıştı. Ufak tefek arızalar bize verdi bilmiyorum normalde bu test Şey arasında. falan diyorlar bir de ben özellikle dikkat ettim. Bozuk tırtıklı yolda far titriyor diye. Sen mesela öyle bir şeyle karşılaştın mı? Yok karşılaşmadık. Yok. Bazı öyle kullanıcılar yazmış işte far titriyor falan diye de yok yani. Farlar çok iyi. Belki güncellemişlerdir. Far güzel. Alınır. Alın yani bu opsiyonu. Müzik sistemi beğendim. Çok beğendim. Beğendim. Çok güzel ses Standart veriyor. gelip de güzel yüksek açabileceğin nadir değil mi? Denk gelen şeylerden. Çok kaliteli. Hani şimdi Talisman'ı düşünüyorum, Mondeo düşünüyorum. Güzel bir ses sistemi var. Hepsinden daha iyi bence. Evet. Ki boz değil bu. Yok. Ama kim yaptı merak ediyorum. Çok net. Ki Dönüş çapı da güzel. şimdi söyleyecektim ve aklıma geldi. Ses kalitesi çok güzel. Yani çok kaliteli. Yeterince yükseğe de çıkıyor. Atıyorum bir Passat yanlış hatırlamıyorsam daha gümbür gümbür bir ses veriyordu ama bu kadar kaliteli değildi. Kısıkken güzel dinliyorsun. Bütün frekanslar çok net böyle birbirinden keskin bir şekilde ayırt edebiliyorsun ve az önce gördüğünüz üzere arkadaşlar Dönüş çapı dönüş bayağı çapı iyi. çok güzel. Kaç metre bilmiyorum 10 metre civarı bir şeydir muhtemelen. Pıt diye işte şehir içinde çok kısa dar yerlerde manevra yapabiliyorsunuz. Beklemeyeceğin diğerlerden dönüyor yani. Aynen. Öyle birkaç detay var ya. Bazı detayda koltuk mesela. Koltuk çok Of, güzel. koltuk ya. Ya Opel koltuğu çözmüş arkadaşlar.
Zaten ya OPC'den beri Opel'in koltukları hayranız. OPC'de zaten 75 ayar vardı. Bu koltukta ya bir kere sürüş pozisyonu cuk yani. Evet. Direkt böyle omuzlar koltukta, sırtın, belin desteği çok güzel, direksiyon böyle ayakların konu falan ya oturma pozisyonu muhteşem arabanın. Çok rahat, uzun yolda falan acayip rahat ediyorsunuz. Zaten tam elektrikli. Dolgusu sert. Başta diyorsun ki hani bu mesela bu Volvo'ya bindiğin zaman çok yumuşaktır ya. Evet. Bunda da sert ama Sert. uzun dönemde hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Herhalde ortopediden kaynaklı bir sertlik. Aynen zaten öyle bir muhabbette var yazıyor sitesine girince. Ha, öyle İşte mi? bir ortopedik muhabbetler var yani. Belli yani hakikaten profesyonel güzel koltuklar. Çok güzel. Bel Tam desteği falan. elektrikli. Bu taraf öyle. Bu taraf fakir işi, bu taraf şey 50 böyle bıt bıt. Onda Şeyi sadece bir tane. çok zor. Bel Kaldırması- desteği galiba sadece orada elektrik. Ha bel desteği elektrikli pardon. Yarı fakir. Ha bir de arabadan inip binişlerde böyle vzzz diye bir geri Heh, kaçıyor. İyi, Ha. iyi geldin. geri iyi geri geldin. geldik. Şimdi inerken evet geriye geliyor ama birkaç defa bayağı bir sık oldu bu. Bindiğin zaman tekrar ileri gelmiyor. Gelmedi. Bana da oldu. Algılamadı yani. Algılamadı. Kaldı öyle. Ha nedir ama benim 1'e kayıtlı Hafızası şeyim var. bastım hemen. Motorları hızlı. O güzel Evet, bir şey. evet. Hemen bız 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 Evet. bız. Aynen motorlar hızlı. Hani 1'e basıyorum. Direkt benim yarış pozisyonuna getiriyor. Eşya gözü burada sevdiğimiz o far kumandasının altındaki çekmece var. Gözlük Onun haricinde yok. Çok gözlüklüğü yok. fazla İşte yok. torpidosu normal. Ama süngeri var. Süngeri var. Soğutma var mı ya bunda? Soğutma yok. Bakmıştım oraya, soğutma yok. Soğutma yok. Burada Yani buralar normal. Çok büyük hani. Burası ufak. Ben buradan çok daha büyük bir yer bekliyordum. Bir açtım bir AUX var, USB var. evet. Hani şu telefon sığmıyor falan. Buradan daha umutluydum. Evet. Biraz ufak Arkada havalandırma kanalı var. var. En son Corolla'da şey yapmayın. Abone ol yastığımı soğutmuş. Onun Corolla. altında 12 volt mu vardı? Ne 12 vardı? volt var onun altında. Bir de her şeyin kolaylıkla düşebileceği bir Ha, oyun. ya o işte hani zengin dursun diye herhalde. Yani o bir işe yaramaz. Arkada diz mesafesi iyi, gayet iyi. Passat falan daha geniş yalnız. Yalnız baş Evet. mesafesi 1.85 limit. O dizayndan dolayı. Yani dizayndan dolayı Evet. hakikaten biraz böyle o Mercedes CLS formu gibi böyle biraz kafana doğru iniyor orası. Bir de o ortadaki kol dayamanın her İyi şeyi var. var. Ortadaki Gözü kol var. dayama çok güzel. Gözü var, Bardaklık var. bardaklıkları var, Arkaya. dayaması çok güzel. Bir de arkaya ulaşabiliyorsun. Aynı zamanda bagajdan kilitleyebiliyorsun da çoluk çocuk oraya kusmasın etmesin, bir şey atmasın, çöp atmasın diye. Elinde kaldı, ne yapacaksın? Elinde hemen hop şey, Ne, kim? titiz baba böyle. Bagajda şey enteresan. O öne doğru, koltuğa doğru giderken iki tarafta böyle çıkıntı var. O yüzden o çıkıntılar niye var bilmiyorum. Yani dümdüz değil orası. Evet. Koltukları yatırdığın Evet. zaman orası dümdüz olmuyor. Orada iki taraftaki çıkıntılardan dolayı yani çok geniş bir şey koyacaksan biraz sıkıntı yaratır bagaj. Ama Anahtarsız- bir sunroof istiyordu. Sunroof yani. istiyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırması var. Var Düzgün güzel. çalışıyor. Ama kitlemiyor uzaklaşınca. Yani denemedim. Çünkü düğme koymuşlar Ha. dedim bastım. Evet. Yani. Çok rahat ya. Cebinizde durduğu sürece bir sıkıntı yok. Aynen. Ama anahtarı renksiz ya. Hani D segmenti böyle bir otomobil için bu anahtar değil de böyle daha güzel bir anahtar isterdik. Evet. Corolla'nın Ama cebine koy. Unut yani. Güzel. Korna çalıyor çıkarken. Unutursan dı 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 dıt diye. yan aynaları bir de küçük ya. Heh, benim notlarımda var zaten. Ya. Yan aynalar. Alışamadım. Yani alışmak lazım. Alışamadım. O iniş yüzünden o gene aerodinami için herhalde yaptılar. İyi göremiyorsun. Bir Sen- Cupra değil. Şey diyordu buna, ayı kulağı. Ayı kulağı aynen böyle şey. Arabanın- Scottish ya da. Kedilerden. Daha güzel. Arabanın haşmetine göre küçük kalıyor. Yani bunda açı var, onda açıyor. Ama ben Insignia'nın dizaynını çok beğeniyorum. Hele böyle o 20 jantlar falan çünkü çamurluk böyle kocaman. Hani 18 var. Ona rağmen daha 19-20 koyabiliyorsun. Ama ideali 18 bence. Onun dışında son olarak bir de donanımda ne var? Çarpışma Çarpışma sistemi var. önlemi. Street Fighter Street demosuyla Fighter, aynen efektiyle beraber ve bazen hakikaten freni de bazen de basıyor. fren yapıyor. Yani hani Gerek var mı? hakikaten bilinçli yapıyorsanız o yaklaşmayı, bir de çok yaklaştığınız zaman değil de aslında gereğinden biraz daha erken fren yaptığı oluyor. Bayağı panik yaptığı oluyor ama hani farkında değilsinizdir. Belki dalmışsınızdır.
İçinize Evet. yaradığı durumlar da olabilir, yaramadığı durumlar. Bu arada %100 fren değil, kısmen fren yani. Böyle zınk yapıyor. Kazayı atlatacak kadar Evet. hani fren yapıyor ama tabii eğer dediğim gibi o aradaki mesafenin sen bilincindeysen biraz panik Yapıyor. yapıyor. İzolasyon iyi. İzolasyonu iyi, ses yalıtımı, lastik gürültüsü biraz var. Lastik 235 var. lastikler. 18 aynen. Bir de sert performans lastiği. Performans Ama lastiği. rüzgar sesi az. Az, Az yani. az hiç yok gibi. 130-140'tan önce hemen hiçbir şey duymuyorsun. Ben konforuna bayıldım zaten. Hatta bilmiyorum şöyle biraz. Yani şu anda 90-100'de hiçbir şey yok zaten. Evet. Neyse birazdan yol biraz daha düz Geleceğiz. olduğu zaman işte 120 falan çıkarız. Orada zaten İç kısmında bir söylemek istediğim bir şey daha var. Şu klima kumandaları dijital. Çok güzel, yenilikçi, karakter güzel, renkler güzel ama çalışmıyor. ya şöyle Yapsana. bakıp basman lazım. Ya böyle bak, şunda yok bak, dokundum, yok. Dokundum, yok. Bak, yok. Ha. Oldu. Böyle tam noktasına biraz tutman lazım. Basmatik gibi. Hani şu bak olmadı. Bak olmadı. İnanman lazım. Ha, şu bir saniye tutman lazım. Evet. Ya çok şık, tamam mı? Çok şık ama Çok onun şık. haricinde. Ama tam istediğin şeyde çalışmıyor. Şunu yaptığın zaman bir Evet. şey olmuyor. Halbuki olması lazım mevzu. Bu arada şuradaki yerler boş zannetmeyin arkadaşlar. Orada koltuk ısıtma şeyleri var. Evet. Hatta koltuk havalandırma şeyi de burada. Tabii bu arabada öyle bir şey yok. Opsiyon şeyinde. Evet, hatta ama- demin güneş vurdu. Ha. Çok güzel belli oldu. Evet, evet. İnşallah çıkmıştır. Aynen, aşağıdaki havalandırma, yukarıdaki koltuk ısıtma eğer olsaydı oralarda görüyorsunuz. Var canım, zaten bir sürü opsiyonları da var. Flexi ride'ı, işte yok adaptif süspansiyonu bilmem ne. Tabii bunun üzerine de bir sürü Üstüne şey ekleyebiliyorsunuz yani. Ondan sürüş dinamikleri daha da iyi olacaktır zaten. Oraya da geleceğiz. Konforu. Vallahi ben öbür Insignia'yı hani o kadar iyi hatırlıyorum. Ya gene fena değildi de bunda bindim. Hani hep geçtiğim engebeli yerler var. Bununla da geçtim oradan. 18 jant var. Kocaman hani lastikler falan. Performans lastiği, sert Ha, lastikler. sert lastik. Pıt pıt. Yolumu yaptılar acaba dedim. Hani hakikaten baktım, sonra benim Clio ile tekrar geçtim. Bir şey yok, aynı. Langur lungur geçtik. Önce bakmadım kaçıncı olduğuna, 17 zannettim ve atıyorum işte bir aile lastiği, hani mütevazi lastikler var Evet. zannettim. Sen lastikleri söyledikten sonra, bir de 18 olduğunu söyledikten sonra Allah Allah dedim. Bir de şey konforu bu, kontrollü konfor. Hani Evet. ya bir Mondeo da mesela konforlu, bundan daha konforlu evet. Ama biraz daha hani wobbly diyoruz ya, Evet. hani yığılmalar, mığılmalar onda biraz daha fazla. Bu arabada hiç yığılma Hem yok. dinamik hem konforlu. Yani kontrollü konforlu, bu ne demek? Çok kaliteli bir süspansiyonu var demek. Ben çok beğendim. Konforunu çok beğendim. Dediğim gibi hemen hiçbir koşulda, yani şöyle mesela bir engebenin üzerinden geçtiğini biliyorsun. Atıyorum S sınıfı gibi hani bir şeyin üzerinden geçersin, anlamazsın bile Anlamazsın. sadece gördüğün zaman. Öyle bir Evet. şey yok. Ama rahatsız etmiyor. Etmiyor. Puf puf diye geçiyor gidiyor, geçiyor gidiyor. Hiç diyorsun ki ne kadar muntazam bir şey var bu arabanın. Sönümlemesi var. Süspansiyonu var. Ne kadar muntazam bir süspansiyonu var aynen. Gövde kontrol arabanın çok iyi. Çok güzel süspansiyonu var. Çok beğendim. Konforunu çok beğendim. Motor. 1.6 136 beygir. Ben seviyorum bu motoru. Canlı bir motor. Hani bu ağırlığa rağmen iyi baş ediyor. 1600 küsür kilo. Astra'da zaten bayağı böyle gidiyor, yürüyor yani Astra. Evet. Bunu da yürütüyor. Ha yani 4 kişi full bagaj. Yokuşta belki 100'den sonra öyle istediğin şeyi hissedemeyebilirsin ama onun haricinde 2 kişiyken, tek kişiyken bayağı gidiyor yani. Hani hiç öyle düşük performanslı diyemem. Yani bastığın zaman, gerçekten gitmek istediğin zaman gerçekten Evet, gidiyor. köklediğinde uzuyor gidiyor. Yani köklediğinde uzuyor gidiyor. Hatta Kökle bakalım. Şeyi kapatırsan patinaj bile çekiyor. Bunu. Tabii. Burada bir şey var. Üzerinde Aynen. kayan araba simgesi var. Acaba nedir? Tamam. Oldu. Oldu mu? Yok, lastik iyi tuttu. Tuttu. 60 70 80 90, 100. Yani 100'e kadar zaten çıktı. Ya ondan sonrası da var. Hani 100'den sonra da Gitmiyor gitmeye değil. devam ediyor ama şimdi mevzu şu. Şanzımana geçeceğiz, orada hepsini söyleyeceğiz de. Yani şanzıman bu motoru çok baltalıyor. Yani Bir çift motorun kavrama kendisi olsa. aynen, motorun kendisi iyi ki galiba Meriva da bu motorla gelmişti. Motor güzel bir motor. Yani hem tüketimi aslında makul olması gerekiyor ki aslında değil. Çünkü mesela ben
Az önce bir tek gazladım, tamam mı? Testin başından beri, anlatmaya başladığımızdan beri ki o Sakin, sıfırladım. sakin gidiyorum. Çok sakin gidiyorum. 7.4 abi. Evet. Yani Ben çok özellikle hiç basmadan şehir içi kullandım. Hatta tam 100 kilometre kullandım. 7.6 idi şehir içi. Yani bununla biraz ağır trafiğe girerseniz 8'i bulur. Evet. Ama 7.5, 7.6, 7.5 evet. 7.5 diyebiliriz şehir içi tüketimine. Yani normalde bu arabanın muadilleri bu segmentte 1.6 dizelle 6.5 falan 6.5. yakarlar. Yani Evet. bu ortalama 1 litre kafadan daha fazla yakıyor ki bizim esasında ya Tesla aldığımızdan beri herhalde 8.5-9 civarı bir Ben şey. aldığımda 8 8.9 idi. bak. Ha, 8.9. 8. O uzun dönem değil mi? Aynen. 8.9 ama hani gerçekçi Tabii bastık ettik, çekim yaptık tabii. falan. 7.5 litre civarı yakıyor. Bir de Opel diyor ki bu motor sessiz ama Ha, fısıldayan motor falan diye de geçiyor. Yani rolanti'de o kadar böyle fısıldama, yani duyuyorsunuz sesini. yani bak. Bastığın zaman Şehir içinde daha fazla duyuyorsun. şehir içinde Ama rahat şu anda da duyuyorsun. Biraz rüzgar sesine bakalım. Şu anda 120, 130, 140 civarı bir Evet. hızla hiç hemen hiçbir şey Freni nasıl? duymuyorsun. Gayet güzel. İyi. Dörtlülerini yakmadı Dörtlerini yakmadı aynen. ama dengeli duruyor gayet. Dengeli duruyor. Lastiklerinde tabii çok büyük katkısı var. Yani motor öyle. Hani sessiz motor olduğunu düşünmüyorum. Az da yakmıyor. Performansı hiç fena değil. Yani arabanın ağırlığına göre özellikle Çok güzel. performansı iyi. Ama şanzıman tarafından baltalandığını büyük ölçüde düşünüyorum. Oradan da şanzımana geçiyoruz. Şanzıman. 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü bildiğimiz, yani arabanın tek güncellenmesi gereken, gerçekten güncellenmesi ve değişmesi gereken şey şanzımanı. Yani bir çift kavrama ya da daha hızlı çalışan bir tork konvertörlü şanzıman ihtiyacı var. Var. Çünkü rakiplerinde işte DSG'ydi, oydu buydu, daha iyi çalışan şanzımanlar var. Ama nedir? Böyle bir güven de veriyor. Hani Bozulmayacak gibi. bozulmayacak hissi de veriyor. Evet. Ama ağır. Yani böyle Ya bir ağır. Yani yapıyor tabii yani. tabii. Arabanın hem fiyat seviyesinde hem rekabet seviyesinde. Bundan bir 4-5 sene önce olsaydı tamam diyeceğiz belki ama şimdi şöyle bir şey. Geleneksel tork konvertörlerden de farklı bir düşük hız davranışı var. Asla'da da aynı şeyden bahsetmiştik. Düşük hızlarda şehir içi trafikte falan gitmek istemiyor araba. Evet, biraz basman lazım. Yani basıyorsun gitmiyor, bir o yarı kavrama sesini duyuyorsun. Sonra iyice basıyorsun. Sonra gidiyor. Tork konvertörü işte orada kilitliyor tam. Aynen öyle. Ama ilk gaz tepkileri güzel bu arada. İlk gaz tepkisi klasik tork olarak konvertörlü, aynen. Ben DSG'den daha çok seviyorum tam otomatikleri. Bak şimdi mesela durdum, yavaş gidiyorum. Yani trafikte dur kalk gibi. Bastığım anda ama bak. Bak 3010, Bak, bak. 2500'lerde ya işte 2500'den sonra kitledi, devir düştü zaten. Bak. 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 Yarı kavruyor şu an bak. Buçukuncu gibi. Kitlemiyor. 1.5 vites, 2.5 Hayır sanki. bak şimdi kitledi. Aynen. İşte o tork konvertörünün Yani 50'ye kadar yani. aynen 50'ye kadar falan çok böyle yarı kavrama ve çok böyle bir arada kalma vaziyeti var. O da yakıta etkiliyor tabii. Aynen. Yani otobanda falan çok güzel. Yani tamamen kilitledikten sonra güzel. Ama düşük süratlerde yani demode kalıyor. Ve dediğim gibi yani bu tüketimin bu kadar yüksek olmasına da bence birinci etken. Çünkü Meriba'da hatırlıyorum bu motoru fazla yakmıyordu. Birinci etmen şanzıman. Yok motorun hiç suçu yok. Şanzımanda suç. Öyle yani. Bir de şanzımanın şeyi yok ya. Sporu yok. Sporu yok. Yani manueli var. Hani manuelde biraz daha Bak. belki. Yani ama var tabii mı? yavaş canım. Yani. İşte ehli baba böyle. Baba şanzımanı. Ve yol tutuş. Yol tutuş. Vallahi bu lastiklerle, söyleyelim mi lastiği artık? Bridgestone R050A var arkadaşlar. Zaten güzel bir lastiktir. İyi biliriz bu lastiği. Evet. Allah'tan Turanza falan yok. Allah'tan. Ya bu lastik çok eskiden yani piyasaya kim bilir kaç sene önce çıkmış bir lastiktir ama ben birkaç arabada bu lastiği kullandım. Ne kadar eski olsa da hep tuttu. Hep tutmuştur. Çok güzel lastiktir. Yani ben çok beğenirim ve bu otomobile de çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Çok güzel tutuyor bu araba. Çok da güzel Konfor duruyor. düzeyi de iyi. Madem öyle. Madem dedik. Yani manuelde kullansak daha iyi olur herhalde. Manuelde biraz daha iyi. Sürüş dinamikleri olarak da oldukça başarılı. Kendi kendine atar zaten muhtemelen. Atmıyor mu? Atmıyor. Vites değiştirdiğini bayağı bir anlatıyor sana. diye böyle. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bir de tabii şeyleri farklı. Yanlış yani. Yerleri yanlış. Evet. Çekince küçülüyor. Çekince küçülüyor. Ama en azından kendi kendine vites atmıyor.
O da güzel bir şey. Sakin bir gidişatı var arabanın. Viraja girmediği müddetçe değil. Viraja girdiğin zaman da çok sakin gidişatı var çünkü tutuyor araba. Tutuyor, limitleri yüksek. Ya bu Fazla yana yatmıyor. yana yatmıyor. Kontrollü, gövde kontrollü. Mesela ESP tamamen kapanmadı. Kapanmadı, devreye giriyor. Kapanmış olmasına rağmen zırt diye devreye girdi. Ki yani çok abartılı gövde transferlerini ancak bu araba kaydı falan diyorsun yani. Onun bayağı dışında limitleri yüksek. Üzerine yüksek. çıkabilirsin yani. Çok yüksek. Piste bile girersiniz bu haliyle. Aynen öyle. Ama bu şanzımanla girilmez. Yani araba sürekli dört tekerlek üzerinde yapıyor. Tırmalıyor. Yapıyor. Yani kardeşim Bunun hani Flexi Ride opsiyonu var. İşte sporu bilmem ne, adaptif galiba süspansiyonları da var. 4 çeker versiyonunda. Onunla daha da ya OPC'sini bunun OPC'sini çok merak ediyorum. Nasıl acaba? bunun OPC'si Yani böyle bayağı hani bir de konforluysa, bu konfor varsa ve köpek gibi de gidiyorsa yani herhalde direkt almak isteyeceğim bir araba olur. hani çok güvenli araba. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz Astra'da bahsettiğimiz duruma benziyor. Çok yukarılarda bir tutuş limiti var. Sürekli ona ulaşmaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi Focus'ta mesela bunu yapsan veya Mondeo öyle değildi de Focus öyleydi. Genel olarak Ford'lar öyle. Bunu yaparken eğlenirsin. Eğlenirsin. Bunda eğlence yok. Hunharca bir tutuş var. Sürekli tutuyor araba. Yani fiziksel olarak tutuş limitleri çok yüksek. Dediğim gibi sürekli o şeye ulaşmaya çalışıyorsun. Ulaştığın zaman da vibe ediyorsun. Vay be diyorsun. Hani araba Tamam, hakikaten terledim yani diyorsun. Araba hakikaten tutuyor. Eyvallah diyorsun. Güzel Çok da parasını. abartırsan ESP tutuyor zaten. Yani ki o hani o da böyle canhıraş bir müdahale değil. Değil. Tık sadece bak. Zort zurt değil yani. Evet. Hani Zırt yapabildiğin yapıyor, en maksimumda kesiyor. tık diyor. Aynen. O noktada tek bir tekerleğe müdahaleyle kesiveriyor. O kadar. Sadece hani şey yapıyor gibisiniz. Bir iş yapıyor gibisiniz. Hani profesyonel bir şekilde sürüş yeteneklerini Evet. test ediyorsunuz falan. Oraya ulaştınız. Ha tamam. Tamam. Şeyinizi, görevinizi yerine getirdiniz. O şekilde. Ama çok güvenli bir araba. Çok güvenli bir araba. Kaldı ki o esnada hani sana verdiği güven, yumuşaklığından dolayı, sessizliğinden dolayı verdiği bir huzur var. Huzuru var. O da mutlu ediyor. Kombine ya komple mutlu oluyorsun. Aynen öyle. Hem gidiyor sessiz, konforlu. O ekstra bir vasıf yani. O da çok büyük bir vasıf. Yani Insignia sahipleri muhtemelen araçlarını seviyordur. Evet. Ve sonuç. Bu araba Cosmo Donanım 120 bin liradan başlıyor. Bu opsiyonlarla nedir işte çevre paketi ve 2 mi ne var bunda? 127 bin lira bu otomobil. Superb'e falan baktığın zaman Superb'in de Style donanımlısı işte DSG'si gene 125 bin liralarda. Ya birbirlerine çok yakın. Hani gidip bunu sevdiysen bunu al, pişman olmazsın. Evet. Ha, Superb alan adam da pişman olmaz. O da çok güzel bir otomobil. Evet. Mondeo olan da hani bu segmentte hangisini gerçekten oturup sevdiysen aldığında hepsinin kendine has özellikleri, güzellikleri var. Ki ben sevdim Insignia'yı. Yani alırım ben Insignia param olsa. Ya şöyle bildiğim kadarıyla gerçi bu bütün markalarda var ama bu arabaya şu anda bayilere gittiğin zaman inanılmaz bir indirim yapıyorlar. Evet. Yani bu arabayı sana kimse 127'ye falan vermiyor. Ha, öyle bir şey duydum. Bu arabayı 103'e mi 97'ye mi ne indi? Öyle bir yani bayağı hani uçuk bir rakam söyledi biri de bilmiyorum. Şimdi Gidin şunu da sorun. şey yapmayalım hani standartları bozmayalım çünkü biz hiçbir Evet, arabada söylemiyoruz. bayi fiyatından bahsetmeyiz. Hatta bize çok böyle yorum gelir. Ya kardeşim o arabanın liste fiyatı o ama kimse size o fiyata vermiyor diye. Yani bunu sadece duyduk diye hakikaten. Hani duyduk Evet. şimdi biz zikrediyoruz ama yani liste fiyatı bu. Liste fiyatı şimdi ben bu arabayı kullandığım zaman mesela 120-130 civarıdır dedim. Aynen. Ama istemedim öyle olmasın çünkü eski bir araba. Bayi fiyatını bir kenara koyuyorum. Liste fiyatı ben isterdim ki şöyle bir 119, hani 120 falan olsa biraz daha şey olur. Çünkü rahat aynen. Şu anda iyi bir araba ama bir tek geride onu tutan şanzıman. Mesela bunun muadili aynı donanımlarla Passat falan bundan çok daha pahalıya geliyor. Tabii. Buradaki en güçlü bence rakip. Talisman da pahalıya geliyor. Talisman da pahalıya geliyor ki. 140'a mı ne geliyor galiba? Aynen, öyle Talisman'ın bir şey. daha fazla kusurları var. Bence bu arabanın en büyük rakibi Superb. İkisi de bence bu sınıftaki en iyi iki otomobil diye düşünüyorum. Evet. Yani D segmenti de hani Mondeo da çok iyi ama Mondeo'nun da çok büyük bir şanzıman zaafı var. Motor sıkıntısı da var onda. 1.6 dizel alamıyorsun. Evet. Dolayısıyla hepsini bir kenara koyduğun zaman Superb ile D segmenti hakikaten bu araba ayrı bir yerde en yukarıdalar. En mantıklı seçenekler gibi geliyor bana. Hangisini alırım onu bilemem. İkisi de
İnşallah güzel. teste gelse de direkt karşılaştırsak yani. Evet, Unuttum bir çünkü Superb'i. karşılaştırma yapmak lazım. Superb de güzel, konforluydu. O da konforlu. Devasa arka diz mesafesi var. Ya Devasa bagajı var. Aynen, onun mesela konfor V30'u bu kadar yukarılarda değildi. Değildi, Ama yok. şanzımanı çok daha iyiydi. Şanzıman DSG. DSG yani. Böyle. Yastığımız nerede? Yastığımız. Evet, bu testi beğendiyseniz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yastık. Vur bir yere at. Aksat geliyor. Evet. Beğendiyseniz evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yastıktan alıyoruz. Bak, head-up display yaptım sana. Bu yastığı size çok ucuza bırakıyoruz arkadaşlar. Şey yapın. Bak, sana head-up display yapıyorum. Bak, abone ol. Aboneyim, abone direkt. Abone ol. Abone oluyoruz, beğeniyoruz. Diğer Yorum testlerde yapıyoruz. görüşmek üzere. Evet. Sizi gerçekten seviyoruz. Seviyoruz. Gerçekten seviyoruz. Aynen. Beğenmesinizi de seviyoruz. Aynen, hepinize. Opelcileri özellikle çok seviyoruz. Şimdi Opel'ciler sever bizi bu testten sonra. Tabii. Anlamışlar artık falan. Derslerini almışlar. Yola gelmişler. Yola gelmişler. Görüşürüz.